Selamun aleyküm dostlarım. Seri olarak hazırladığım Türk-Yunan Savaşı videolarımın ilkinde Yunanistan'ın Türkiye'deki hedeflerinden bahsetmiştim. Bu videomda ise Türkiye'nin bir savaşta Yunanistan'a yapacaklarını anlattım. Şunu hiç unutmayın. Türk-Yunan Savaşı kesinlikle çıkacaktır ve gelen işaretler gösteriyor ki bu savaş artık kapıya gelmiştir. Amerika ve Avrupa Yunanistan üzerinden mutlaka saldırıya geçecektir. Şuna emin olun ki bizim savaşımız görünürde Yunanistan'la olacak ama perde gerisinde Fransa, Almanya ve Amerika ile savaşacağız. Her mahallenin korkak bir insan karakteri vardır. Bu insanlar tek başlarına asla bir şey yapamazlar. Kendinden güçlü olanlara karşı çıkmaları, onları tehdit etmeleri imkansızdır. Bu insanlar güçlü kişilerle teke tek kaldıklarında onlara her türlü yağcılığı yaparlar. Ancak bu tarz insanlar arkalarında güçlü gördükleri başka bir insanın desteğini görür ya da hissederse karakterleri tamamen değişir. Daha önce karşısında korkudan titrediği insana bir anda meydan okumaya başlar. Yunanistan'da işte aynı bu korkak insanlar gibidir. Arkasında Amerika ve Avrupa'nın desteğini hissetmediğinde Türkiye'nin karşısında korkudan bayılacak duruma gelir. Arkadaşlar, uluslararası ilişkilerde konular belirli bir sıralamada ele alınır. Tehdit sıralamasına göre sorunlar çözüme kavuşturulur. Bizim için tehdit algılamasında ilk sırada PKK-YPG'nin Suriye ve Irak yapılanması bulunmaktaydı. Dolayısıyla ilk önce bunların halledilmesi gerekiyordu. Suriye ve Irak'a yaptığımız harekatlar ve yenisini yapacak olmamız öncelikle güney sınırımızın güvenliğini sağlamak içindir. Burasının halledilmesi gerekiyordu ki Türkiye artık ortadan kaldırılması gereken Yunanistan'a dönebilsin. Farkındaysanız Suriye ve Irak'ta hedeflerimizi tamamlamak üzere olduğumuz an Yunanistan sorunu bir anda alevlendi. Türkiye'nin Yunanistan'a dönmesi bu ülkenin parçalanması demek olduğunu onlar da çok iyi bilmektedir. Devletimizi yönetenler illaki bizim komşularımızın topraklarında gözümüz yok diyecektir demek zorundadır. Ama bir vatandaş olarak benim tüm Yunanistan'da gözüm var rahatlıkla diyebilirim. Batı Trakya'da, Adalar Denizi'nde ve tüm adalarda gözüm var derim. Oralar zaten bizimdi ve asıl sahibine dönmesinin zamanı geldi diyebilirim. Türkiye savaşı göze aldı ve bu sorunu halletmeden bu konuyu kapatmayacak. Yunanistan'ın burnumuzun dibindeki adaları hukuksuz olarak silahlandırması, kendince statüsü belli olmayan adalara el koymaya çalışması, terör örgütlerine her türlü silah desteğini vermesi, bunlar artık Türkiye'nin sabrını bitirmiş ve işi savaş noktasına getirmiştir. Ne yapıp edip ilk ateş açan tarafın Yunanistan olması sağlanacak. Bunun için Türkiye önce diplomasi sonra da askeri olarak gerilimi sürekli tırmandıracak ki Yunanistan hata yapsın. İşte asıl kıyamet ondan sonra kopacak. Dostlarım, Türk-Yunan Savaşı başladığı an Türkiye öyle şiddetli bir şekilde Yunanistan'a saldıracak ki bunun derecesini hayal bile edemeyecekler. Devletimizin ilk yapacağı Adalar Denizi'ni ablukaya almak olacak. Aynı anda Yunanistan'daki tüm askeri üsleri, tüm havaalanlarını vuracak. Elimizdeki Bora, Atmaca son füzelerinin menzilinin sadece 250 kilometre olduğunu hala düşüneniniz varsa onların aklına şaşarım. Şuna emin olun, ordumuzdaki füzelerin menzili 2000 kilometreyi çoktan aşmış durumda. Sadece devletimiz bunu açıklamıyor o kadar. Türkiye'nin bugün elindeki en büyük askeri gücü ne SİHA'ları, ne gemileri, ne füzeleri, ne de bombalarıdır. Devletimizin en büyük gücü elektronik harp yeteneğidir ve bizim silahlarımızı ölümcül yapan, düşmanlarımızı asıl korkutan da bu gücümüzdür. Biz bu gücümüzün daha onda birini sahaya sürdük. Buna rağmen Libya'da, Karabağ'da, Doğu Akdeniz'de tüm dengeleri değiştirdik. Gerçek bir savaşa girdiğimizde Türkiye Yunanistan'ı felç edecektir. Savaş başladığı an Türkiye elektronik harp gücüyle Yunanistan'a saldıracak ve Yunanistan'ın elindeki silahları boş bir tenekeye döndürecektir. Amerika ve Avrupa Yunanistan'ın Türkiye'ye bir şey yapamayacağını elbette ki bilir. Onlar bu savaşta ellerinden geldiğince Türkiye'yi hırpalamak için Yunanistan'a destek vereceklerdir. Amerika Yunanistan'da istediği kadar askeri üs kursun. Eğer Türk askerinin karşısına çıkabilselerdi bunu Suriye'ye yaptığımız harekatlarda yaparlardı.
Dolayısıyla Türkiye Yunanistan'a daldığı an hiçbir Amerikalı asker Türk askeriyle birebir savaşa girmeyecektir. Türkiye'nin Yunanistan'ı vuracağı noktalardan birisi Balkanlar olacaktır. Bunun detayını anlatamam ama emin olun Türkiye Yunanistan'ı hiç ummadığı yerlerden hiç ummadığı kadar şiddetli vuracak. Yunanistan'ı vuracağımız bir diğer alanda Libya olacaktır. Bunun da detayını veremem. Bu kadarını söylemem yeterli olacaktır. Hatırlayın, geçtiğimiz gün Türk askerinin Libya'da bulunma süresini uzatan tezkere mecliste oylandı. CHP kankası HDP ile birlikte neden hayır oyu verdi sanıyorsunuz? Yunanistan'ı korumak için yaptı desem bir kesiminiz hayır diyecektir. Peki böyle olmadığına emin misiniz diye sorsam ne cevap verirsiniz? Bu akılsız Yunanlılar 3 tane Rafal uçağı almakla, 3 tane füze almakla Türkiye'yi yeneceklerini, İstanbul'u işgal edeceklerini sanıyorlar ya, inanın kahkahalarla gülüyorum. Bırakın öyle inanmaya devam etsinler. Savaş başladığı an Türkiye 100 yılın nefreti ve öfkesiyle Yunanistan'a saldıracak ve birden fazla cephe açarak her yönden Yunanistan'ı parçalayacaktır. Yunanistan'ı Adalar Denizi'ne hapsederken bir diğer cephe olarak da aynı anda Kıbrıs'ı açacağız. Türk-Yunan Savaşı'nda Kıbrıs sorunu da mutlaka çözülecek ve yarım kalan iş tamamlanacaktır. Kendi canının derdine düşen Yunanistan'ın Kıbrıs'a yetişmesi zaten imkansızdır. Türk ordusunun harbe hazırlık oranı %100'dür. Bu kadar sorunla ve tehditle yüzleşen bir ordunun karşısında %30 harbe hazırlık oranına sahip bir Yunanistan'ın tutunması zaten imkansızdır. Kaldı ki bizim ordunun savaş tecrübesiyle Yunanistan'ınki mukayese dahi kabul etmez. Havada olacak bir savaşta ise Yunanistan'ı çok büyük sürprizler beklemektedir. Savaş başladığı an Yunan savaş uçaklarının Türkiye'nin elektronik harp gücüyle ve gün yüzüne çıkarmadığı insansız sistemleriyle neler yaşayacağını kimse tahmin edemez. Deniz kuvvetlerinde de durum aynıdır. Türk ordusu hava, kara ve deniz kuvvetleriyle tek bir vücut gibi hareket etmekte ve bu yetenek dünyada sadece 3 ülkede bulunmaktadır. Türkiye terör yüzünden yıllardır zaten bir savaş ortamındadır ve bu duruma alışıktır. Ancak Atina'yı vuracak 2 tane Bora füzesi Yunanlıların hayatlarını alt üst etmeye yeter bile. Hayatları bir anda karmaşaya dönüşür ve Avrupa'ya doğru göç etmeye başlarlar. Bize karşı bu kadar hırçın olmalarının sebebi eziklikleri ve Türkiye'ye karşı duydukları büyük korkudur. Türk ordusu Yunanistan'a girdiği an bunların travmaları en üst seviyeye gelir ki zaten psikolojik olarak o anda savaşı kaybetmiş olurlar. Batı Trakya bizim misak-ı milli sınırlarımız içindedir. Başlayacak bir savaşta alınacak ilk yerlerden birisi burasıdır. Adalar Denizi ve Kıbrıs'ta anavatan Türkiye'ye katılır. Yunanistan sadece buraları kaybetmekle kalmaz. Daha büyük oranda toprak parçasını da bize vermek zorunda kalacaktır. Yunanistan kara savaşlarında da bizim karşımıza tutunamaz. Bunu bildikleri için Amerikan üslerine sığınıp onların arkasından bize saldırmayı deneyecekler. Söz konusu vatan olduğunda Türkiye'nin Amerika ile dahi savaşı göze alacağı ortadadır. Hatırlarsanız dostlarım, Suriye'de Afrin'e girdiğimiz an Başkan Erdoğan Amerika'ya seslenip ya Suriye'de karşımızdan çekilin ya da askerlerinizi size tabutla göndermek zorunda kalmayalım demiş. Bunun sonucunda da Amerika karşımızdan çekilmişti. Suriye'de bunu göze alan Türkiye'nin Yunanistan'a girdiği zaman neler yapabileceğini varın siz hayal edin. Türkiye'nin radar kabiliyeti Yunanistan'ın her bölgesini adım adım izlemektedir. Sinyal istihbarat gücümüzle bu ülkeyi 24 saat dinlemekteyiz. Uzaydan ise askeri uydularımızla an be an Yunanistan'ı gözlüyoruz. Türkiye coğrafi olarak doğu batı yönünde yayılan derin bir ülkedir. Yunanistan ise kuzey güney yönünde dikine olan bir devlettir ve derinliği yoktur. Böyle bir ülkenin güvenliğini sağlaması çok zordur. Türk-Yunan Savaşı'nda Amerika ve Avrupa Yunanistan'a ekonomik olarak destek olacaklardır. El altından Yunanistan'a silah yardımı da yaparlar. Tüm bu senaryolar zaten devletimiz tarafından da hesaplanmaktadır. Savaş ortamına girildiği an Yunan halkının kendi hükümetlerine karşı ayaklanacağını gördüğünüzde sakın şaşırmayın. Bakarsanız da bile olmaz. Dostlarım, bizim Yunanistan'la sorunlarımız diplomasıyla falan çözülmeyecek. Onların anladığı dil silahtır ve Türkiye artık onların anladığı dilden konuşacaktır.
Size üçüncü bir video daha hazırlıyorum ki o videoyu izlediğinizde düşünceleriniz alt üst olacak. Yunanlıların yaptığı öyle şeyleri anlatacağım ki tüm fikirleriniz kökten değişecek. Artık her şeyi açık açık konuşmanın zamanıdır. Tekrar görüşmek üzere dostlarım. Allah'a emanet olun.